İnsanlık tarihi boyunca her medeniyet evrenin sırrını ve varoluşun anlamını kendi diliyle çözmeye çalıştı. Bizler de kadim bilgelerin hakikati ararken geçtiği o uzun yolları incelemeyi seviyoruz. Bugün ise bu arayışın en eski, en kök salmış olduğu topraklara gidiyoruz. Tarihin en eski şehirlerine, Fırat ve Dicle'nin bereketli topraklarına, yani Mezopotamya'ya uzanan bir yolculuğa hazır mısınız? Bugün Sümerlerden Babil'e, Asurlulardan Akatlara kadar binlerce yıl boyunca insanlığın zihnini şekillendiren o devasa mitolojik dünyanın kapılarını ardına kadar açıyoruz. Bu videoda evrenin o kaotik başlangıcından tanrıların gökyüzündeki görkemli hiyerarşisine, Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışındaki insani trajediden İştar'ın tutkulu ve yıkıcı dünyasına kadar Mezopotamya'nın sırlarını keşfedeceğiz. Sadece efsanelerle sınırlı kalmayacak, bu hikayelerin binlerce yıl sonra bugün bizlerin hukuk sistemini, toplumsal düzenini ve modern insanın varoluşsal sancılarını nasıl şekillendirdiğini de masaya yatıracağız. İnsanın tanrılara hizmet etmek için çamurdan yaratıldığı o kadim zamanlardan, kendi kaderini eline almaya çalışan o ilk kahramana kadar Mezopotamya'nın derin, gizemli ve bir o kadar da insani olan mitolojik dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız tarihin en eski hikayesini, yani aslında kendi hikayemizi dinlemeye başlayalım. 1. Bölüm Kaos ve Düzen, Mezopotamya'nın Yaratılış Destanları. Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği Mezopotamya topraklarında insanlık tarihinin en kadim ve en sarsıcı hikayeleri doğdu. Bugün biz basit bir tarih anlatısından çok daha fazlasına, evrenin nasıl kurulduğuna, tanrıların gökyüzündeki hiyerarşisine ve insanlığın bu devasa kozmik oyununun tam merkezinde neden var edildiğine dair o büyük gizeme dalıyoruz. Sümer'in bilgeliğinden Babil'in görkemine, Mezopotamya'nın yaratılış mitleri aslında bizim evrensel sorularımıza verilmiş en eski cevaplardır. Evrenin başlangıcını anlamak için başvuracağımız ilk kapı, tarihin bilinen en eski yaratılış destanlarından biri olan Enuma Elish'tir. Mezopotamya insanı için başlangıç, bugünkü gibi düzenli bir fiziksel evrenle değil, kaotik bir boşlukta temsil ediliyordu. Düşünün, gökler henüz isimlendirilmemiş, yerin temelleri atılmamış, sadece uçsuz bucaksız, birbiriyle karışmış sular var. Bu suların içinde iki büyük güç, yani iki ana ilke hüküm sürüyor. Tatlı su tanrısı Apsu ve tuzlu su tanrıçası Tiamat. İşte Mezopotamya kozmogonisinin temeli bu iki gücün birlikteliğine dayanıyor. Ancak bu ilahi suların birlikteliğinden doğan yeni tanrılar, Apsu'nun kendi düzenini sarsmaya başlıyor. Tanrıların yükselen sesi ve yarattıkları karmaşa, kaosun huzurunu bozuyor. İşte bu noktada mitolojinin en önemli kırılma anına tanık oluyoruz. Marduk'un yükselişi. Marduk, kaosun ve düzensizliğin temsilcisi Tiamat'la karşı karşıya geldiğinde, aslında basit bir tanrı çatışmasını değil, evrenin o sonsuz karanlıktan nasıl olup da bugünkü ahenkli yapısına kavuştuğunu görüyoruz. Marduk, Tiamat'ı mağlup edip onu parçalara ayırdığında aslında fiziksel dünyamızı yaratıyor, gökler ve yer bu kozmik zaferin ardından ifşa ediliyor. Peki tanrılar dünyasında bu düzen nasıl korunuyor? Mezopotamya panteonu tam anlamıyla hiyerarşik bir devlet yapısı gibi çalışır, en tepede gökyüzünün efendisi Anu oturur. O, tanrıların babasıdır ve evrenin mutlak otoritesini temsil eder. Anu, pasif gibi görünse de o aslında kozmik yasanın kendisidir. Onun otoritesi olmadan evrende hiçbir taş yerinden oynamaz. Hemen ardından fırtınaların, rüzgarın ve yeryüzü düzeninin efendisi Enlil sahneye çıkar. Enlil, Mezopotamya insanı için hem korkulan
hem de saygı duyulan bir güçtür. Çünkü o, kaderin belirlediği meclisin başındadır. Eğer Enlil bir karar verdiyse, bu kararı tanrılar bile değiştiremez. Ve elbette bilgeliğin ve suyun efendisi Enki. Enki, Mezopotamya mitolojisinin insanlığa en yakın, en şefkatli figürüdür. O, zeka ve sihirle dünyayı şekillendirir. İnsanlığın varoluşunu tanrıların kaprislerinden korumaya çalışan, onlara medeniyet getiren, sanatı öğreten O'dur. Bu üçlü yapı, Anu, Enlil ve Enki, evrenin işleyişindeki dengeyi kurar. Birinin otoriteleri, diğerinin kudreti ve ötekinin bilgeliği olmadan Mezopotamya kozmosu varlığını sürdüremezdi. Gelelim insanlığın en büyük merakına. Biz neden varız? Neden bu kadar çaba sarf ediyoruz? Mezopotamya'nın yaratılış mitleri bize oldukça pragmatik bir yanıt veriyor. Tanrılar yoruldular. Evrenin işleyişi, kanalların temizlenmesi, toprağın işlenmesi ve tapınakların korunması onları tüketti. Tanrılar meclisi toplandı ve kendilerine hizmet edecek, tapınaklarda ritüellerini aksatmayacak, kurbanları sunacak bir iş gücü yaratılmasına karar verdi. İnsan, tanrıların yükünü omuzlamak için çamurdan ve bir tanrının feda edilen kanından yaratıldı. Bu modern insan için şaşırtıcı olabilir. Ancak Mezopotamya insanı için bu bir kaderdi. İnsanın görevi, tanrıları memnun etmek, tapınakları yaşatmak ve evrenin işleyişini aksatmadan devam ettirmektir. Bu bir simbiyotik ilişkidir. İnsan Tanrı'ya hizmet eder, Tanrı da evrendeki düzeni korur. Eğer insan görevini yapmazsa, kaotik sular tekrar geri döner ve dünya silinip giderdi. Bu yüzden Mezopotamya'da düzenin devamı insanın kendi ellerindeydi. İşte insanın evrendeki yeri bu kadar yüce ve bu kadar ağırdı. İkinci bölüm. Tanrıların gölgesinde kahramanlar, Gılgamış ve İştar'ın destansı dünyası. İlk bölümde evrenin nasıl kaostan düzene geçtiğini ve insanın bu büyük tasarım içindeki hizmetkar rolünü konuştuk. Ancak Mezopotamya mitolojisi sadece gökyüzündeki ilahi hiyerarşiden ibaret değildir. O aynı zamanda insanın bu ilahi düzene karşı baş kaldırmasının, acıların ve en önemlisi ölümlü olmanın ağırlığıyla yüzleşmesinin hikayesidir. İkinci bölümde Pantheon'un en karmaşık figürlerini ve insanın kaderini eline alma çabasını Gılgamış destanının izinde keşfediyoruz. Mezopotamya tanrıları modern inanç sistemlerindeki mutlak huzursuzluk kavramından oldukça uzaktır. Onlar insani zaaflara, tutkulara ve aşırı duygulara sahiptir. Kıskanırlar, öfkelenirler, severler ve bazen de kendi aralarında çekişmelerle dünyayı felakete sürükleyebilirler. İşte bu noktada Pantheon'un en büyüleyici ve en tehlikeli karakteri İştar ile tanışıyoruz. İştar, aşkın ve güzelliğin tanrıçası olduğu kadar savaşın ve yıkımın da mutlak hakimidir. O, yaşamın bereketiyle ölümün soğukluğunu aynı vücutta taşır. İştar'ın karakteri, kadının gücünün hem yaratıcı hem de yok edici potansiyelini simgeler. Mitolojideki meşhur yeraltı dünyasına iniş hikayesi sadece bir tanrıçanın yolculuğu değildir. Bu, insanın bilincindeki karanlık ve aydınlık arasındaki o bitmek bilmeyen döngünün dışa vurumudur. İştar, reddedilmeyi asla kabul etmeyen, tutkusuyla kralları dize getiren ve kendi sınırlarını sürekli zorlayan bir güç timsalidir. Bu karmaşık tanrılar dünyasında insanın kendi kaderine karşı başlattığı en büyük meydan okuma ise Gılgamış destanı ile karşımıza çıkar. Gılgamış, Uruk kentinin kralıdır. Başlangıçta o, tanrıların ona bahşettiği güçle sarhoş olmuş, halkına zulmeden, zalim bir yöneticidir. Onun bu doyumsuz ve kibirli yapısı, tanrıları harekete geçirir. Tanrılar, Gılgamış'ın karşısına bir denge unsuru olarak Enkidu'yu yaratırlar. Enkidu, doğanın içinden gelen, hayvanlarla yaşayan, vahşi ve saf bir güçtür.
Ancak onun medeniyetle tanışması, yani bir insan olması, aslında insanın doğadan kopuşunun trajik bir resmidir. Gılgamış ile Enkidu arasındaki o meşhur karşılaşma, bir kavgadan ziyade birbirini tamamlayan iki yarının buluşmasıdır. Onlar arasındaki dostluk, insanın yalnızlığına karşı bulduğu en güçlü kalkan haline gelir. Fakat destanın kırılma noktası Enkidu'nun ölümüdür. Enkidu'nun yitimiyle birlikte Gılgamış'ın içindeki o kibirli kral silinip gider ve yerine ölümlü olduğunu fark eden bir adam gelir. Gılgamış, ölümün ne anlama geldiğini Enkidu'nun cansız bedeninde görür. Artık amacı hükmetmek değil, ölümsüzlüğün sırrını çözmektir. İşte bu arayış, insanlık tarihinin en görkemli yolculuğudur. Gılgamış, dünyanın öbür ucuna kadim atası Utnapiştim'in bulmaya gider. Bu yolculuk sadece fiziksel bir mesafe kat etmek süreci değildir. Bu, bir insanın kendi sınırlarıyla, yani faniliğiyle yüzleşme sürecidir. Utnapiştim, Gılgamış'a acı bir gerçeği öğretir. Ölümsüzlük, tanrıların insanlara bahşettiği bir hak değildir. Aksine yaşam, her an kaybedilebilecek geçici bir hediyedir. Gılgamış'ın ölümsüzlük otunu bulup kaybetmesi, aslında insan hırsının ve kader karşısındaki çaresizliğinin en saf özetidir. Destanın sonunda Gılgamış, Uruk'un surlarına bakarken, ölümsüzlüğün sadece insanın yaptığı eserlerde ve bıraktığı mirasta var olduğunu anlar. Zalim bir hükümdar olarak çıktığı bu yoldan, halkını düşünen, kaderini kabullenmiş, bilge bir kral olarak geri döner. Bu kahramanlık öyküleri bize şunu fısıldar: İnsan, tanrıların hizmetinde yaratılmış olsa da, kendi erdemiyle, bilgeliğiyle ve sevdiklerine duyduğu sadakatle tanrısal bir derinliğe ulaşabilir. Kahraman, tanrılara karşı gelerek değil, tanrıların kurduğu dünyanın sınırlarını anlayıp, o sınırlar içerisinde kendi onurunu inşa ederek kahraman olur. Gılgamış'ın hikayesi, insanın ölümlülüğüyle kurduğu o zorunlu barışın tarihidir. 3. bölüm, efsanelerin yankısı, toplumsal düzen ve günümüze kalan miras. İlk 2 bölümde Mezopotamya'nın yaratılış mitlerinin kaotik doğasını, tanrıların gökyüzündeki otoritesini ve kahramanların ölümsüzlük arayışındaki insani trajedisini derinlemesine inceledik. Ancak Mezopotamya efsaneleri sadece gökyüzüne bakmak için değil, yeryüzünde nasıl yaşayacağımızı belirlemek için de anlatılıyordu. 3. ve bu son bölümümüzde bu kadim mitlerin toplumun hukukundan günlük yaşamına, kadının statüsünden modern dünyanın sanatsal üretimlerine kadar nasıl derin bir kök saldığını konuşacağız. Mezopotamya'da efsaneler, bir toplumu bir arada tutan görünmez bağlardı. Bir kralın yönetme hakkı, tanrıların ona verdiği yetkiyle meşrulaştırılıyor ve bu yetkinin sınırları da yine efsanelerdeki ahlaki kurallarla belirleniyordu. Örneğin Hammurabi kanunları gibi hukuk metinleri sadece hukuki maddeler değil, tanrısal adaletin yeryüzündeki yansıması olarak görülüyordu. Toplum, tanrıların dünyasındaki hiyerarşiyi kopyalayarak kendi sosyal yapısını kurdu. Efsanelerde tanrılara karşı gelenlerin cezalandırılması, otoriteye itaat etmenin toplumsal barış için zorunlu olduğunu öğretiyordu. Yani mitoloji, Mezopotamya'da bir nevi anayasal doküman işlevi görüyordu. Kadın figürlerinin bu toplumsal yapıda çok özel ve güçlü bir yeri vardı. İştar'ın çok yönlü doğası veya Ninhursak gibi bereket tanrıçaların varlığı, toplumun kadına bakışını doğrudan şekillendiriyordu. Kadınlar sadece ev içi rollerle sınırlı değillerdi. Mitolojide bilge rehberler, yıkıcı güçler veya yaşamın ana kaynağı olarak karşımıza çıkıyorlardı. Bu figürler antik Mezopotamya'da kadının otoritesinin ve toplumsal etkisinin sınırlarını belirleyen birer pusula görevi görüyordu. Efsanedeki bu karmaşık kadın tasvirleri, kadının hem doğurganlık ve annelikle hem de iktidar ve bağımsızlıkla
nasıl birleşebileceğini bizlere gösteriyor. Peki tüm bu kadim anlatılar bugün bizim için ne ifade ediyor? Mezopotamya mitolojisi asla eskimeyen bir hazine niteliğindedir. Modern dünyada hala Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışındaki sancıları çekiliyor. İştar'ın temsil ettiği o karmaşık duygu dünyasında gezinip duruyoruz. Edebiyattan sinemaya, psikolojiden video oyunlarına kadar her yerde bu efsanelerin yankısını duyabilirsiniz. Carl Jung gibi düşünürlerin arketip teorileri, Mezopotamya mitlerinin aslında insanlığın ortak bilinç dışı nasıl şekillendirdiğini bizlere kanıtlıyor. Biz aslında hala o ilk şehirlerde, o ilk tapınakların önünde evrenin anlamını sorgulayan o kadim insanların çocuklarıyız. Sonuç olarak Mezopotamya mitolojisi bize sadece geçmişin tozlu raflarındaki hikayeleri değil, insan olmanın ne anlama geldiğini anlatıyor. Yaratıcılığımız, güç tutkumuz, ölüm korkumuz ve adalet arayışımız aslında Mezopotamya'nın o bereketli topraklarında filizlendi. Efsaneler zamanla biçim değiştirse de içerdikleri evrensel temalar, yaşam, ölüm, aşk ve düzen, insanlık tarihi var oldukça anlatılmaya devam edecek. Geçmiş ile gelecek arasındaki kurduğumuz bu köprü sayesinde kadim olmanın bilgeliğini modern yaşamın içine taşımaya devam ediyoruz. Böylece Mezopotamya'nın derin, gizemli ve bir o kadar da insani olan mitolojik dünyasında gerçekleştirdiğimiz bu 3 bölümlük yolculuğun sonuna geldik. İnsanın en eski hikayesini anlamak aslında kendimizi anlamak demektir. Bir sonraki serimizde başka bir kadim medeniyetin kapılarını aralamak üzere takipte kalın. Vesselam.